Selam millet, kanalım daha çok yeni ve ancak siz izliyorsanız büyür. O yüzden bir ricam var. Videoları sonuna kadar izleyin, bittiyse bir beğeni bırakın, abone olun ve yorum da yazın ki biz de birlikte bu kanalı hak ettiği yere taşıyalım. Hadi iyi seyirler. Genelde kıyamet senaryolarını uzak bir geleceğe, milyonlarca yıl sonrasına atarız. Ama ya sana desem ki insanlığın sonunu getirecek olaylar o kadar da uzak değil. Belki 100 yıl, belki de 10. Hatta bazı tahminlere göre bu yüzyılın sonuna kadar büyük bir felaket yaşama olasılığımız %50'nin üzerinde. Kemerini bağla. Sen, ben, hepimiz. Belki de gerçekten sona doğru yaklaşıyoruz. Bazen ölüm bir anda gelmez. Yavaş yavaş, adım adım. Ve iklim krizi tam olarak böyle işliyor. Dünya ısındıkça buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor, kuraklık ve fırtınalar artıyor. Ama asıl mesele şu, bunlar sadece doğayı değil, medeniyetin temelini çökertiyor. Susuzluk, gıda kıtlığı, göç dalgaları ve sonunda savaş. IPCC raporlarına göre bu yüzyılın sonuna kadar dünya sıcaklığı 2 ila 4 derece arasında artabilir. Ve bu sadece bir sayı değil. Bu, yaşam tarzımızın, ekonomimizin, hatta demokrasimizin bile çöküşü olabilir. Ve bu tek bir düğmeye basmak kadar kolay. Dünyada şu anda 13.000'den fazla nükleer başlık var. Ve bunların sadece birkaç tanesi birkaç dakika içinde yüz milyonlarca insanı öldürebilir. Ama asıl tehlike ilk patlamalar değil, nükleer kış. Atmosfere karışan toz bulutları yıllar sürecek bir karanlık yaratabilir. Güneş ışığı azalır, tarım çöker, açlık başlar. Savaş bitse bile insanlık bitmiş olabilir. Üstelik bu tehlike hala masada. Rusya, ABD, Çin hepsi tetikte. Yapay zeka insanlık tarihinin en büyük icatlarından biri olabilir ama aynı zamanda sonuncusu da. Çünkü bizden daha zeki bir varlık yarattığımızda onu nasıl durduracağımızı bilmiyoruz. OpenAI, Google DeepMind, Anthropic hepsi bu konuda uyarıyor. Eğer yapay zeka kontrolsüz şekilde gelişirse insanlığı tehdit edebilir. Bu sadece robotlar bizi öldürecek hikayesi değil. Finans sistemleri, enerji ağları, iletişim hepsi yapay zekanın eline geçebilir ve biz sadece izleriz. 65 milyon yıl önce dinozorları yok eden bir göktaşı sadece 10 kilometre genişliğindeydi. Şimdi aynısı olursa bize ne olur? NASA ve ESA gökyüzünü tarıyor ama hala bilinmeyen cisimler listesi kabarık. 2029'da Apophis isimli bir asteroid Dünya'ya sadece 30.000 kilometre yaklaşacak. Bu gezegen çapında bir uyarı niteliğinde. Bir tanesi yanlış hesapla çarparsa küresel soğuma, yangınlar, tsunamiler ve yok oluş bir anda her şey bitebilir. Covid-19 sadece bir fragmandı. Bilim insanlarına göre X hastalığı adı verilen bilinmeyen bir virüs gelecekte milyonlarca kişiyi etkileyebilir. Neden mi? Çünkü hayvanlarla olan sınırımız giderek siliniyor. Ormanlar kesildikçe vahşi virüsler şehirlere daha da yaklaşıyor. Üstelik dünya bir sonraki pandemiye hazırlıklı değil. Tedarik zincirleri kırılgan, sağlık sistemleri yetersiz, bilgi kirliliği diz boyu. Ve bir gün çok daha ölümcül bir virüs çok daha hızlı yayılabilir. O zaman soru şu, maske mi takacağız, mezar mı kazacağız? Bir banka batarsa ne olur? 2008'de gördük. Tüm dünya sarsılır. Peki ya tüm sistem çökerse? Borç krizleri, gelir eşitsizliği, kaynak savaşları bunlar sadece ekonomiyle ilgili değil, toplumsal düzenin temeliyle ilgili. Tarihte her büyük çöküş, iç savaş ya da dış müdahaleyle sonuçlandı. Ve şu an dünya ekonomisi kırılgan. Bir taş oynarsa domino gibi her şey yıkılabilir. İş, para, güvenlik hepsi bir anda yok olabilir. Savaşlar artık tanklarla değil kodlarla yapılıyor. Elektrik şebekesini kapatmak, suyu kesmek, uyduları devre dışı bırakmak bunlar artık mümkün. Ve çoktan denendi. İran'ın nükleer tesisleri, ABD seçimleri, Ukrayna'nın altyapısı hepsi siber saldırılara uğradı. Dijital dünyada bir virüs, gerçek hayatta ölüm demek olabilir. Ve asıl kötüsü, saldırgan kim onu bile bilemiyoruz. Görünmeyen savaşlar görünenden daha tehlikeli olabilir. Yellowstone'u duydun mu? ABD'nin altında yatan dev bir süper volkan. Eğer patlarsa sadece Amerika değil, tüm dünya etkilenir. Kül bulutları atmosferi kaplayabilir, küresel sıcaklıklar 10 derece düşebilir, tarım biter, kıtlık başlar. Ve bu sadece Yellowstone değil. Endonezya, İtalya, Japonya hepsi potansiyel süper volkanlarla dolu. Doğa bizden çok daha güçlü ve bir gün uyanabilir. Gökyüzü masum görünür ama içinde dev bir canavar gizlidir, Güneş. Ve bu dev bazen öyle bir hıçkırır ki tüm teknoloji diz çöker. Güneş patlamaları yani koronal kütle atımları dünyaya yüksek enerjili parçacıklar gönderir. 1859'da yaşanan Carrington olayı gibi bir patlama bugün tekrar yaşansa, uydu sistemleri çöker, internet gider, elektrik şebekeleri yanar, uçaklar inemez, bankalar çalışmaz, fabrikalar durur. Yani medeniyetin sigortası yanar ve biz 1800'lere dönmüş gibi kala kalırız. İnsanlık uzayı fethetmeye çalışırken üstümüze bir çöp bombası kurdu. Dünya yörüngesinde şu an 100 milyondan fazla parçacık dolaşıyor ve her biri saatte 28.000 kilometre hızla hareket ediyor. Bu hızda bir cıvata bile bir uyduyu yok edebilir. Üstelik bu çarpışmalar daha çok çöp yaratıyor. Kessler sendromu.
Yani bir gün uzaya çıkamayabiliriz. Uydular giderse GPS gider, iletişim biter, hava tahmini yok olur. Gökten bir şey düşmese bile başımıza çok şey gelebilir. Genetik bilimi insanlık için bir devrim ama yanlış ellerde bir kabus. CRISPR gibi gen düzenleme araçları sayesinde ölümcül hastalıklar silinebilir ama aynı teknolojiyle laboratuvar ortamında yeni hastalıklar da üretilebilir ve bu hastalıklar belli ırklara, milletlere, hatta DNA yapılarına göre hedeflenebilir. Üstelik tüm bunlar artık devletlerin değil, bireylerin de erişebileceği düzeyde. Bir hata, bir saldırı ve yepyeni bir pandemi. Yapay ama durdurulamaz olabilir. Ama işin en korkutucu kısmı şu, bu tehditlerin hiçbiri tek başına kalmaz. İklim krizi göçleri tetikler, bu da savaşları. Savaşlar altyapıyı çökertir, salgınlar yayılır. Ekonomi çöker, sistem devrilir. Yani kıyamet bir düğmeyle değil, bir zincirle gelir. Ve bu zincirin ilk halkası belki de çoktan koptu. Asıl soru şu, geriye kalan halkalar ne kadar daha dayanabilir? Dünya bir anda yok olmayacak belki. Ama insanlık kendi eliyle bu gezegeni yaşanmaz hale getirebilir. Kıyamet uzak bir efsane değil. Adım adım gün gün yaklaşıyor olabilir ve kötü haber şu, bu liste uzayabilir. İyi haber mi? Henüz geç değil. Bilmek, hazırlıklı olmak demektir ve belki de tek şansımız bu. Gerçeği görmek, paylaşmak, unutmamak.